Merhaba sevgili oğlaklar. 2024 Ağustos burç yorumları ile beraberiz. Ayın dördünde bir Merkür gerilemesi olacak. Bununla ilgili bir video koydum. Bunu lütfen seyredin. Beni çünkü çok kötü vurdu gördüğünüz üzere. Kendimi çekemedim, bir türlü günlerdir uğraşıyorum. Sistemler bozuldu işte, biliyorsunuz. Merkür gerilemesi 10-15 gün öncesinden gölgeli haliyle başladı. Başak'ta da gerileyeceği için böyle biraz sert gelecek. Bu ay zor bir ay değil ama çok fazla şeyle uğraşabileceğimiz, hani antin kuntin işlerle uğraşacağımız, gecikmelerin, aksiliklerin olacağı bir ay olacak. Onun haricinde hani böyle korkunç bir şey beklemiyorum açıkçası bu ay için. Şimdi ayın dördünde yeni ay sizin maddi kaynaklarınızı anlatan alanda, yani başkalarından gelen destekler, başkalarından gelen paralar, değerler anlamında. Burada bir yeni ay var ve bu yeni ay olduğu dönemde de Merkür tam stationary, yani durağan halinde ve dokuzuncu evinizde, yani aslında geri hareketine başlamış, bütün enerjisi ortada. Bu da bu konunun geçmişte belki beklediğiniz, gelmesini istediğiniz bir paranın veya bir desteğin şimdi gelebileceğini anlatıyor. Eğer şimdi başlayacak olan bir konuysa da burada biraz gecikme yaşanabileceğini den bahsediyor. Yani bir işte ailesi para gönderecek, bir gecikme olabilir veya daha önce söz verdiler, gönderemediler, şimdi gönderebilirler gibi değerlendirebilirsiniz. Aynı gün Venüs de Başak Burcu'na geçecek ve 9. evinizde, yani eğitim hayatınızı anlatan, uzakları anlatan alanınızda. Merkür de zaten orada ve ikisi de ayın 7'sinde de bu alanda beraber. Bu da özellikle Ağustos'un 7'si civarında tatil planınız varsa onları gerçekleştirebileceğiniz, uzaklara gidebileceğinizden bahsediyor. Veya bir eğitimle ilgili bir konuyu ortaya koyabileceğinizi anlatıyor. Burada bir eğitimi başlangıcı yapmak, başvuruda bulunmak gibi süreçler olabilir. Biraz belki buralarda dediğim gibi gecikmeler veya aksilikler olabilir. Çok kafaya takmayın. Sonuçta olması gereken olacak. Sadece Merkür küçüktür, mide bulandırır sinek gibi. Bu süreçte bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Ayın 13'ünde Mars ve Jüpiter'in birlikteliğine Satürn bir engel çıkartacak. Her ikisi sizin iş hayatınızı, gündelik hayatınızı anlatan alanda Mars ve Jüpiter. Diyor ki seni işle ilgili fırsatlar getiriyorum ama bu haberlerde bir kısıtlanma olabilir, gecikme olabilir. Satürn burada biraz Mars'ın enerjisini ve Jüpiter'in bolluğunu daraltan, kısıtlayan bir enerji. Dediğim gibi zaten genel olarak ay bütününde bir gecikme ve aksilik beklediğimiz için bu alanda da bunlar olabilir. Biraz da sağlık konularınıza dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyor. Böyle önemli bir şey değil ama hani bir ateş yükselmesi olabilir. İşte bir soğuk bir şey içersiniz, boğazlarınız kötü olabilir veya yine yanıklara da dikkat etmeniz lazım burada. Çünkü Mars aynı zamanda ikili organlardaki yanıkları da burada gösterebilir. Belki bu sizi biraz işte tatilinizden alıkoyar, biraz keyfinizden alıkoyabiliyor, koyabilecek olabilir. Ayın 15'inde Merkür'ün e, geri hareketi Aslan Burcu'nda devam edecek. Bu biraz sizi bu sefer gene para konusuna bağlayacak bir enerji olacak. Zaten genel olarak Merkür bu gecikmeleri ve şeyi hem para hem de eğitim alanınızda veya tatil, uzaklar konusunda verebileceği için burada da gene maddi konularda bir gecikme veya geçmişte almanız gereken bir paranın gelmesi de söz konusu olabilir sevgili
Oğlaklar. Evet, bu ayın 19'unda bir dolunay var. Her zaman ayın dolunaylar ve yeni ayları çoğunlukla yorumluyorum biliyorsunuz. Bu da 27 derece Kova burcunda. Şimdi bu bir dolunay, bir ayın 19'undaki tamamen para konularınızla, maddi konularınızla ilgili burada bir karar vereceksiniz. Yani daha önce o bir kapı açıldı ya, bundan sonra orayı nasıl devam ettirelim? Böyle mi yapayım, şöyle mi yapayım gibi bir karar döneminiz. Bu karar döneminde de Mars ve e, Venüs'te biraz sert açılı olduğu için sevgili oğlaklar, çok da böyle hani size böyle paralar akacak vesaire gibi söyleyemem. Dediğim gibi hep bir gecikme, hep bir sıkıntı, bir kısıtlanma olan bir ay olarak değerlendirmek gerekiyor. Biraz özellikle tatilini bu ayın 19'u sonuna doğru koymuş olanlar varsa biraz daha dikkatli olmalılar. Özellikle uzaklara seyahatlerde engeller ve problemler çıkabilir sevgili oğlaklar. Ayın 22'sinde Güneş e, Başak Burcu'na geçiş yapacak. Güneş Başak'a geçtiği andan itibaren para konularınızı bir tarafa bırakıp artık herhalde tatilden dönmece ve Eylül-Ekim aylarına hazırlık, yani hasat dönemine hazırlık, yeni başlangıçlara hazırlık dönemi olarak düşünüyorum. Daha kariyerinize odaklandığınız, nasıl daha fazla para kazanabilirim veya kendimi geliştirebilirim dediğiniz bir sürece başlıyoruz Ağustos'un 22'sinden itibaren. Bu esnada Merkür geri gidişini durdurmuş olsa da e, yani ayın 28'inde Merkür'ün geri hareketi son bulmuş oluyor ama biraz sert bir Merkür geri gidişi olduğu için bu geri gidiş bir hafta daha gölgeli halini en azından devam ettirir. O yüzden hemen aksiyon almamakta fayda var. Ayın 29'una geldiğimizde Venüs Terazi burcuna geçiyor sevgili Oğlaklar. Sizin haritanızın tepesi Terazi. Dolayısıyla Venüs burada sizin görünür olmanızı sağlayacak. Ancak geçer geçmez de, hatta geçmeden hemen önce de Neptün'le bir karşıt açı yapıyor. Eğer bir iş önerisi, bir fırsat olursa birkaç gün lütfen değerlendirmeden önce düşünün derim. Çünkü burada bir yanılgı, bir yanılsama, size verilen sözlerde bir tam gerçeği yansıtmama gibi bir durum olabilir veya siz öyle algılayabilirsiniz. Yani yanlış anlama gibi konular söz konusu olabilir. O yüzden birkaç gün, yani Eylül'ün ilk haftasını en azından bir geçirmenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında Venüs sizin haritanızın tepesinde ilerleyeceği için sonrasında size güzel fırsatları getirebilecek Eylül'ün 9-10'undan itibaren diye düşünebilirsiniz sevgili Oğlaklar. Evet, dediğim gibi zor bir ay değil. Aksiliklerle, yanılsamalarla uğraşacağımız bir ay olacak diye düşünüyorum. Özellikle bir de bu son dönemdeki Venüs-Neptün karşıtlığını da, aracı olanların da bu konuda araçlarıyla ilgili de dikkatli olması gerektiğini, taşınmalar içinde iyi bir dönem olmadığını belirtmek isterim sevgili Oğlaklar. Evet, hepinize güzel ve keyifli bir ay diliyorum. Sevgiler.